Aklım çıktı. Korktum. Korkmadın da sen korkuttun. Dedim beni niye tutuyorsun? Korkmuyor. Sesten korkuyorum ben kulağım. Her gün kalkıyoruz. Intro yapmışsın bu Pennywise'ın müziğini böyle bir korkarak böyle bir gerginlikle kalkıyoruz. Korku. Var ya. Hani korkmuyordun dizi Ya izlerken. korkmuyoruz da gözümün önüne geliyor. Böyle bir tipi falan bilmem ne. Ama ne güzel işte sabahları zınk diye uyanıyorsun. Aynen hemen kalkıyorum. Aynen bak güzel doğru alarm sesini Fırlıyorum seçmiş. böyle. Selam, ben Saadet. Ben Murat. Bu arada videoya like atıp kanala abone olmayı unutma lütfen. Şu anda kanalın katıl üyelerini görüyorsunuz. Kanala desteğiniz için çok teşekkürler. Sezon finaline beraber veda edeceğiz. Çok heyecanlıyım final bölümü için. Bu arada biz ilk 7 bölümü ayrı ayrı izledik. Hiç korkmadığını iddia ediyor. Hiç korkmadım. Senin korktuğunu gördüm böyle videolarda. Tam aksine şey geliyor bana böyle eğlenceli, çok eğlenceli. Çünkü sen cinlisin. O yüzden korkmuyorsun. Hani cinlerin var senin, o yüzden korkmuyorsun. İkincisi de ben ilk defa korku dizisi izliyorum. Bundan sonra da korku filmlerini izlemiştim hatta. İtleri yani. Normal bu açılış olsun sana, daha ileride daha iyi korku filmleri izleriz. İyi peki. İzlemedi kaçtı. Lili ölür mü sence? Bence ona bir şey olmaz çünkü onun kaplumbağası var. Kaplumbağa hani bilekliğinde o koruyor o ya. Kaplumbağanın gücü adına. Zaten gıcık kaptım o kıza da. Kaplumbağa da bir yere kadar korusun. Rich'in günahı neydi garibim? Ya ay ona çok üzülüyorum ya. O bana şeyi anımsatıyor. Titanic'te Evet. kız. Rose'la Evet, Jack'in Rose. sahnesi. Orada donmasın diye Jack denizde donuyor ya. İkisi de kutuya sığar mıydı sence? Sığmazlardı, orada bir seçim yaptı. En beni böyle üzen şeydi o ya. Hani sen korkmaktan ziyade üzüldün dizi. Kutuya ikisi beraber çok sıkışsalar sığarlardı ya. Sığmazlardı bence. kutu mu Nerede? değil? Küçücük dolaptı. Tamam, kutuydu. Kutu muydu, dolap mıydı neydi? Aynen. Artık veda ediyoruz diziye. Yani ikinci sezon gelene kadar bekleyeceğiz. Her sezonda da 27 yıl geriye gidiyoruz zaten. Yani gitgide Pennywise'ın hikayesi derinleşecek. Yani orijinal Pennywise bir de ormana girdi. Hani orada neler oldu onu da merak ediyorum. İkinci sezonda verirler mi sence? Verecekler büyük ihtimal. Çok meraklandılar. Vermeleri lazım. İkisini de taktım. Şimdi sesi ben bir fullleyeyim. Full Bak fullliyorum sesi. Hadi korkmuyormuş. Gel görelim bakalım Hadi bakalım. korkmuyor musun? Hayır. Şaşırt beni Pennywise. Korkut beni. Ses geliyor mu? Geliyor. Bunu bekliyordum. Niye korktuğunu anladım bu seslerden. Sen Kulaklık. şimdi naneyi yedin. Sinemada gibiyim. Fragmanlarını izliyor muydun sen dizinin? Evet. Ha, ben izlemiyordum. O yüzden söyleme bana. Oo. Güzel. Şekil değiştirme tonlamalarını ben çok seviyorum. Bu Hele tavrı da çok tatlı. Şu kızı korkuttu ya bizim gözlüklü. Çok hoşuma gitti, o gözlüğü çıkarttı Değil mi? ya. Kız zorbalar Ya, zorbalansın. al Yay. sana. Akşam yemeğini hazırlıyor Pennywise. Oo. O ne? Oo. İğrenç. Müzikten Bir de ciddiye atıyor. alamıyorum ama. Vay vay vay. Kuarejma gibi vurdu kafaya. Şu dansı yapar mısın? Biz Kaskart mükemmel oynamıyor mu ya? Çok tatlı biri aslında, şuna bak. Beni duymadığına yemin edebilirim. Bazen duymuyorum, ses çok. Oo. Deadlight'ı gösterdi. Günaydın. Haydi günaydın. Tam çizgi film tadında bak. Ben de ilk introyu izlediğim zaman hani şey dedim böyle çok şirin tatlı. Çok iyi. İkinci izleyişimde introyu dedim ki bu ne dehşet saçıyor. İnsan bu sesten dolayı da korkabilir, doğru, böyle inanılmaz. Yapacak bir şey yok. Korkmuyormuş beyefendi. İman etseler bu kadar şey yaşamazlardı bence. Gerek. 3 kul olap bir ilham okusaydı orada deri meri kalmazdı. Ben Harry çıkarmayacaklardı işte oradan. Neyse Lily'de var bir tane onu geri koyarlar diye düşünüyorum herhalde. Büyük Koyarlar. ihtimal. Şu kız çok tatlı. İlk başlarda bir gıcık oluyordum Gıcıktı da, da, sonra aynen. Rich'ten dolayı sevdim ben. Oo. Dikler çok ciddi almamı engelliyor. Sıraya dizmiş bir de sırayla kasap. Sırayla kesiyor orada. Psikopat. Ay. Bunları güzel yapmışlar ama. Hayda. Vay. Al Yaparsın kızım sen, intikamını. helal olsun. Koşmanız. Yürüyerek gitseler daha çabuk giderler. 3 kişi bisikletle uğraşıyor. Koca otobüsü kullanıyor, gördün mü? Laf mı attın burada? Vay vay vay. Şu çıkışı ben yapamam. Ya dizide var öyle ufak tefek miniş detaylar Yani evet. işte. Sorgulatıyor kendini ister istemez. Oğlum gitti oğlum, ne yap? Gelir şimdi Pennywise ziyaretine. Senin dönüşen formuna tüküreyim ben. Kır kır. Gıcık kapıyorum buna. Çocuğuna tokat atmıştı. Ne yapsın, o da korkudan çocuk laf dinlemiyordu. Ölüme gidiyor çocuk. Yapma diyor, etme diyor. Yok. Halloran'ın desteği çok önemli olacak bence bu bölümde. Bu çözecek bence bir şeyleri. Ama çocukların da Pennywise'a bir şeyler saplaması lazım yani. Aman intihar etme, sana ihtiyacımız var, dik.
Aferin, doğru seçim. Superman filminde de böyleydi ya. Evren yarılıyordu. Duymuyorsun beni değil mi? Şöyle dinlemem lazım. Tam tak. Ya değerlerini götürür öyle. Nefret ediyorum bundan ya. Her şey bunun başının altından çıkıyor. Evet. Büyümüş de adam olmuş. Oo, güzel bu. Ritüel başlıyor. Okunmuş çay verdi, gördün mü? Shut up. Hadi dik. Biraz geç olmadı mı abla bunu söylemek için ya? Bak hemen buldu ya. Onun ayakları nasıl yetiyor ya gaza Yani. basmaya? Oo düştü. Yer sizi yer. Dışarı gitti, dışarı. Aksiyon çok iyi değil mi? Çok iyi. Şu uzun saçlı da alacakaranlıktaki çocuğa Jacob, benzemiyor mu? evet. Jacob. Ay. Niye gıcık kaptığını anlıyorum. Çok sinir bozucu bir kız. Gidişi çok iyi değil mi? Ne güzel gidiyor geri geri. Aklım çıktı. Korktum. Korkmadın da sen korkuttun. Dedim beni niye tutuyorsun? Korkmuyor. Sesten korkuyorum ben, kulağım. Filmleri söylüyor burada işte. Çocuğunlar için ismini veriyor ya kendini kurtardı diye. Filmlerdeki çocuk. Karıştı kafası. Aa beynine girdi galiba Heller'ın. Heller'ın muhtemelen girdi. beynine girdi onun Beynine orada girdi. evet. Ah Düştüler. hepsinin bacakları kırıldı. Kurtulsunlar sadece bacak kırılmasıyla. Hiçbir şey olmadı. O kadar düştüler tak ayaklarının üstüne. O buzda iyi durdu, Allah Allah. Kaymadan. Ya evet böyle küçük hataları var dizinin ya. Minik minik kaçırdıkları detaylar. Haydi. Kafayı yemişsiniz siz ya. Sizin ben motivasyonunuzu, sizin ben misyonunuzu. Yine bu. Bıktık vallahi bıktık Her senden şeyden bey bu amca çıkıyor. ya. Hançeri almaya geldi. Ruh hastası sen nasıl bir motivasyona sahipsin? Kendi askerine sıkıyor. Hayır bir de Pennywise kontrol edebileceğini düşünerek yapıyor bunu. Geldiler, hadi artık daha muhabbet ediyor. Ama arkadaşlarına da helal olsun peşinden Hiç gidiyor. bırakmıyorlar. Arkadaş gibi arkadaş. Galactus'un farklı versiyonu. Seni yiyecek Pennywise ve ben Keşke. diyeceğim ki afiyet şifa olsun diyeceğim. Ay gördü. Yakalandın Heller'ın. Oo attı. Oo, Sana asıl is okay. özgürsün diyor bir de. Sanki sen engelleyebilirmişsin He. gibi. İçinden ne diyor acaba? Bu enayiler de. Keşke yiyip gitseydin şunu ya. Harbiden ya bir rahatlardım. Oh, çok şükür. Şifa olsun. İyi oldu. Yarasın. Görüntü yönetmeni muazzam. Evet. Bu bölüm coşmuş. Dayak yemek için askerler de bekliyor duruyor öyle. Ha, Rich. Ya ağlarım şu an. Şükür. Rich sayesinde yine Rich sayesinde. Boşuna favori Kahraman veledi çocuk olarak ya. onu seçmedim ben. 27 yıl yatacak. Aynen sonra filmler. Şu Marcan'ı nasıl çıkmadı ya bir türlü ortaya ailesi dizide. Hani onu bir ekleyemediler ya. Neyse generali yedi en azından Oo, Pennywise. çok iyi O oldu. iyi oldu. Hak etmişti yani bence de. Ağlıyorum. Dalga geçme. Duygusal biraz şu an gerçekten. Ay çok duygu yüklüydü sahneler. Böyle bir korku dizisini de çok güzel böyle duygusala bağlamış. İlk defa gidiyor şu an babasının mezarına. Aa çok iyi. Çok güzel bir detay bu. Çünkü dizi her yeni sezonda bir 27 yıl geriye gidecek ya. Güzel yem atmışlar gelecek sezonlara. Yani ikinci sezon için hazır olun çok daha iyi olacak diyor. Terk ediyorlar deriyi. Zaten deriyi terk ederlerse unuturlar. Dediğimiz gibi bu çözdü yine. Evet. Dediğin gibi oldu. Masum. Kızdı. Yeter. Allah'ın cezası Ingrid. Sen hak ettin bunu. Seni oradan çıkarmasınlar. Baban gelsin yesin seni tamam Hadi mı? bakalım. Babam o da şarkı Daha söylerdi. babam diyor Ya, ya. harbiden. Aa! Yeter. Ne çektik senden be? Hala palyaço çiziyor. 88. Aa güzel. 26 yıl sonra. Nasıl öleceksin çok merak ediyorum. Aa. Filme efsane bağlamadılar mı? Birebir hani Harika şey böyle mükemmel bir şekilde bağladılar filme. Şimdi bekle de gelsin ikinci sezon. Bir şey diyeceğim. Çok iyiydi final. Mükemmel bir dizi finaliydi. Yani hayatımda izlediğim en iyi finallerden birisi olabilir. Aklıma Game of Thrones geldi. Neyse onu boş verin. Birincisi hani filmlerde kızın annesi ölüyordu ya babasıyla birlikte kalıyordu tacizci babasıyla. Tam orada bitirdiler. Ingrid yine bildiğiniz gibi ruh hastası manyağın teki. Güzel bağladılar. Mükemmel bir finaldi. Ama şunu da dedi dizi aynı zamanda. Gelecek sezonlarda hani Pennywise'ın her 27 yılda bir uyanışı var ya. Ama dizide de 27 yılda geriye gidiyoruz. Her 27 yılda bir geriye gidiyoruz. Hani onun için zaman kavramı biraz daha farklı. Ama Pennywise zamanda geriye giderek yani iç zamanda geriye giderek en başta her şeyi durdurup dünyaların yiyicisi Galactus olma moduna giriyor resmen. Anneyi öldürürsen çocukları doğmaz. Babayı öldürürsen o çocuk olmaz. O çocuk olmaz mı? Ve bu yüzden de engellemiş olurum
ve dünyaları yiyebilirim. Yiyebilirim, evet. Fikir iyi bence. Hani ikinci sezona acayip yem attılar. Acayip fazla yem var ikinci Heyecanla sezona. bekleyeceğiz. Umarım 2-3 yıl ara sıkıştırmazlar. Hani 2026'nın sonu gelmeden sanmıyorum ama öyle olsa bence daha dinamik olur. Daha çok böyle hani Bir yılı seveni bulur kaybetmez. gelmez. Evet, dizide tabii ki de bazı pürüzler vardı. Mesela hani arabayı, kamyonu sürüyor ama ayağı nasıl yetiyor gibi. Yani benim bile ayağım zor yeter öyle bir kamyonda. Bu tarz şeyler vardı işte, buzda araba sürerken o sahneye çok takıldık biz. Frene basıyor, kaymıyor falan. Rich sahnelerine ne diyorsunuz peki? Bölümde Rich'i tekrar işlemişler ve acayip hüzünlü bir tonda veda etti bize. Yani bilmiyorum, ağlamayan var mı izlerken, Rich'e o şekilde veda ederken ağlamayan var mı bilmiyorum. Sen bile neredeyse ağlayacaktın zaten. Ağlayacaktım, zor tuttum kendimi. Ve bu sezon seni korkuttuk bir kere. Yüksek sesle izlemek gerekiyormuş, bunu anladım. Tabii ki de korku dizisi öyle. Korku filmi, dizisi. dizisi, her şey öyle izlenir korku yapımı. Beraber izlememiz Yoksa daha korku. eğlenceli ve geldi. Korkunç geldi. Şimdi ikinci sezonda bir 27 yıl geriye gidecekler ve bu sefer hani geçmişteki kişiler bunların ne olduğunu bilmeyecek, ancak zamanlara da hükmedebilen birisi olduğu için her şeyi bilerek ikinci sezonda karşımıza çıkacak ve belki de bir doğumu engelleyecek. Çünkü bir doğumun engellenmesi üzerinde çok duruldu. Acayip teoriler üretebiliriz bu konuyla ilgili bence. Bu konuda kitabı okuyan gurmelere sormak istiyorum. Yorumlarda bunu yanıtlar mısınız lütfen? Tahminimce gidişat şu yönde. Biz her 27 yılda bir geriye gidiyoruz ya şimdi. Her sezon biz bunu yapacağız. Ve Pennywise zamanında geriye gittiğinin gayet bilincinde. Çünkü o geleceği bilerek de var oluyor. Dünyaları yiyen bir tanrı olduğunu ifade etti bu bölümde. Peki şu mu olacak acaba? Biz 3. sezon final bölümünde Pennywise'ın dünyaya hiç gelemediğini mi göreceğiz? Yani kitap bu şekilde mi bitiyor? Çok merak ettim. Bu bölüme bakarak böyle bir teori ortaya atabilirim. Yani biz 3. sezon, son sezonun final bölümünü izlerken, veda ederken belki de bunu görebiliriz diye düşünüyorum. O 27 yıllık döngü Pennywise'ın geldiği yere geri postalanmasıyla bitebilir. Çünkü zaten şu da vardı. Hançer, o mahirler de geri gitmek istiyordu. Hani evlerine, yuvalarına gitmek istiyordu. Güzeldi. Ben çok keyif aldım. Bir yandan da şu an bir boşluğa düştüm. 8 haftadır Welcome to Derry'nin yeni bölümü gelse de izlesem. Hani ilk korku dizim diye heyecanlıydım. Hayatımda ilk defa korku dizisi izliyorum. Serisi şu an itibariyle tamamlandı. Benim için mükemmel bir deneyimdi. Çünkü kaliteli bir yapım izledim. Kötü bir yapım izlemedim. Arka planda her zaman şunu diyordu dizi. Bu sadece bir korku dizisi değil. Buradan verim alabileceğim kısımlar var. O verimi de sana olabildiğince yüksek bir tonda görüntü yönetmenimizle vermeye çalışacağım diyordu. Görüntü yönetmenliği muazzam. Bak muazzam. Her bir sekans başlı başına böyle edit yapılır her bir sekansa. O kadar iyi. Bu dizinin sahne geçişlerini zaten hep çok sevdim. Hani Pennywise'ın o zıpır bir yaklaşımı var ya, arada böyle bir hain gülüşü atıyor. O da çok keyifliydi. Bir noktada hani dozu yükseltirken bir noktada tuşunu veriyordu. Azıcık gülelim diyordu. Yani yetişkin izleyiciye en azından bunu diyordu. Hani o psikopat tarafını çok iyi vermiş. Sonuçta it için bir şey ifade etmiyor, insanlık veya bir şeyler. Ya hayat ya da onun dışında zamanın akışı gibi. O sadece tadını çıkarayım, eğlenerek birazcık yemek yiyeyim modunda takılıyor. Generali yedi ya, benim içim rahatladı. Değil mi? Orada bir ferahladı. Orada Ne çektik ya? Bu olanların bu kadar can, bu kadar şey. 7 bölümdür onun hainlikleriyle. Evet, özellikle Mahir'i çıkardıktan sonra yani işler bu kadar büyümeyebilirdi. Pennywise bir şekilde durdurulabilirdi. Evet. Kapana kısılarak kalabilirdi. Yok, o Mahir'i oradan çıkardı. Sertifikayla terapist olur ve derler ya, İyilik ve güzellikle her şeyi çözeceğiz. 56 dişli ağzı sana karşı açık olsa bile hepsini halledeceğiz. Ona nasılsın diye sormayı. Bana güven diyor bir de. Hayır, böyle bir saçma iletişim. Zaten General'in misyonu dizideki en eksik şeylerden bir tanesiydi. Biz hani yorumlarda da bunu konuşuyorduk. Ama en sonunda ne yaptı? Pennywise sonu ocakta şiş kebap yaptı. Hani Rahatladı. 10 üzerinden kaç veriyorsun diziye? 10 üzerinden o kadar korkunç bir dizi değil. Hikayesi sağlam. Sence dizinin en iyi bölümü hangisiydi? Bence 7. bölüm. Rich'in öldüğü sahne var ya, dizinin en iyi sekansıydı ki bunu önceki videonun yorumlarında, yani 7. bölümün tepki videosunun yorumlarında konuştuk ama videoda söylememişim, burada söyleyeyim. O yangın sahnesi tek plan çekilmiş. Yani hiç kamera kapanmadan böyle önceden oyuncular çalışmış, mekan çalışılmış. Kamera sürekli hareket halinde, hiç hani kat yok yani. Biz kesiyoruz ya mesela videolarda. O hiç olmadan direkt akıyor. Hiç kapatmıyorlar kamerayı. Ve ona rağmen çerçeveleme muazzamdı. Ki o bölümde bir kere Rich'i kaybediyoruz. Tamam, Rich'in en yüksek dozda veda ettiği bölüm buydu.
Bir için yeri benim için her zaman ayrı. Çünkü favori veledim de o benim ya. O yüzden 7. bölüm benim için en iyi bölümdü. Bu harika bir finaldi. Kötü bir bölüm değildi. Harika bir finaldi. Ama 7. bölüm duygu tonlamasıyla, fedakarlıkla, aksiyonuyla, bıraktığı soru işaretleriyle, yanıtladıklarıyla Nirvana'ydı. Final bölümü de bir final bölümü olarak çok iyiydi. Çok iyi. Çünkü direkt filmlere bağladı. Kızın annesinin intihar ediyor ve babasıyla birlikte kalıyor. Tarzori babasını falan orada filmde mahvediyor. Sonra zaten ikinci filmde yine aynı ekip tekrardan toplanıyor ve Pennywise'i Allah'ına kavuşturuyorlardı. Devam sezonları için çok küçük küçük olsa da bölüm boyunca parça parça olsa da bir sürü yem bırakmışlar. O da gayet keyifliydi. Ama en önemli nokta Lily ve March aralarında konuşurken şunu diyor ya hani onun zamanı belki de bizim anladığımız şekilde akmıyordur. Geçmiş, gelecek, şimdiki zaman şeklinde değildir. Doğumu engellemeye çalışıyor ki ikinci sezonda biz bunu göreceğiz. Belki de bu çocukların doğumunu engellemeye çalışacak. Çok kolay değil mi ya? Çok fazla çabuk tahmin edilebilir değil mi? Söyle Belki bana. de ters köşe yapacaklar. Böyle düşünürüm. Olabilir. Çünkü dizi onu yaptı zaten. Hani ne kadar ters köşe olduğunu o tartışılır tabii ama yine vardı ters köşeleri. Çekim hatalarından tutun da ufak tefek oturmayan detaylar illaki vardı. Neyse biz şimdi alarm sesini kaldırıyor muyuz artık? Evet, Gergin kaldırırsın. uyanmıyoruz artık. İkinci sezon introya kadar dursun. İkinci sezon geldiğinde değil. Finali seninle izlemek çok zevkliydi. Teşekkürler beyefendi. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Buraya kadar izleyip bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Hype tuşuna bastık mı? Teşekkürler. Yorum yapmayı unutma. Düşüncelerini acayip merak ediyorum. Ama en önemlisi kendine iyi bakma cesaretini asla kaybetme.